Merhaba arkadaşlar, Leyla ile Yemek Saati'ne hoş geldiniz. Bugün sizlere kendime ait harika bir kış pastası, daha doğrusu kış turtası tarif vereceğim. Evet, elmalı bir turta ama farklı bir tarif. Çok lezzetli ve vitaminli bir tarif arkadaşlar. Mutlaka yapmanız gereken tariflerden bir tanesi diye düşünüyorum. Yapmayan pişman olur diyorum. Şöyle şu tarifin güzelliğine bir bakın. Ondan sonra mutfağa girin ve tarifimizi yapıp afiyetle tüketin diyorum. Tarifin malzemelerini info kısmında verdim arkadaşlar. Hadi hemen bu muhteşem tarifin yapılışına geçelim. Turtamızın tabanı için yoğurma kabımızın içine sırasıyla yumurta, şeker, tereyağı, kabartma tozumuzu ekliyoruz. Şöyle elimizle hafiften karıştırıyoruz. Daha sonra da unumuzu ilave ediyoruz ve turtamızın tabanı hazırdır. Yoğurduğumuz alt tabanımızı yağlamış kalıbımıza şöyle elimizle bastırarak yerleştiriyoruz. Kenar kısımları hafiften yukarı olmalı. Bu şekilde arkadaşlar, görüyorsunuz kenar kısımlarını. Harika bir turta tarifi hazırladım sizlere. Evet, şimdi içi için elmalarımızı yıkadık, soyduk, rendeledik ve tenceremizin içine aldık. Çok vitaminli bir tarif geliyor. İyi izleyin derim. Üzerine balımızı ilave ediyoruz. Sonra şöyle bir karıştıralım, elmaları pişirelim. Devamında içine vanilyamızı katalım. Şöyle bir paket krema döküyorum. Çok lezzetli, vitaminli, harika bir turta olduğunu söylemiştim. Şöyle yine pişirme işlemine geçiyoruz. Üzerine yarım çay kaşığı tarçın, ceviz ve yaprak badem ilave ediyoruz ve karıştırıyoruz. Eğer evinizde yaprak badem yoksa sadece ceviz de yeterlidir. Hiç sorun değil. Benim evimde olduğu için ben kullanmak istedim. Ve isteyenler şeker de ilave edebilir. Son anda kattım arkadaşlar. Bu sizin damak zevkinize kalmış. Bal oranını daha yüksek tutarak şeker katmayabilirsiniz. Evet, şimdi diyeceksiniz ki bu ne? Evet, bisküvi kattım. Bildiğiniz bisküviyi ezdik ve elmalı harcımızın içine kattık arkadaşlar. Sonra hepsini şöyle bir karıştırdık. Daha sonra da hazırlamış olduğumuz tabanımızın içine döktük. Kaşıkla düzledik ve 200 dereceli fırında pişmeye gönderdik. Yaklaşık 20-25 dakika arası pişmesi gerekiyor. Piştiğini şuradan anlayabilirsiniz. Kenar kısımlarındaki hamur kızardığı zaman anlayın ki turtamız pişmiştir. Bu arada gelelim o meşhur sorumuza. Elmalı tarifleri sever misiniz? Mesela elmalı ne seversiniz? Turtasını mı seversiniz? Pastasını mı? Elmalı kek mi? Elmalı kurabiye mi? Bunlardan hangisini seversiniz? Yorumda yazın arkadaşlar. Bana soracak olursanız ben elmalı turtaya bayılıyorum. Bir de kurabiyesine. Çok seviyorum ikisini. Bu arada elmalı turtamız pişti. Şöyle kelepçesini hemen çıkartıyoruz ve soğuması için kenarda bekletiyoruz. Turtamız soğurken şantisini hazırlayalım. Hemen çırpma kabımızın içine bir paket şanti ve bir çay bardağı da soğuk sütümüzü ilave edelim ve sertleşene kadar çırpalım. Çırptığımız şantimizi sıkma aparatımızın içine dolduralım ve soğumuş turtamızın üzerine süsleyelim. Ben şöyle damla şekilleri vermek istedim. İsteyen istediği gibi süslemesini yapabilir. Teferruatlı görünen ama basit ve lezzetli harika bir turta tarifi duruyor şu an karşınızda. Arkadaşlar, bu tarife bayılacaksınız. Tarif hem vitaminli, hem çok lezzetli, hem de gerçekten hani
görsel olarak da böyle hem gözümüze hem midemize hitap edecek muhteşem bir lezzete sahip. Evet, turtamız şimdi hazır ve servis yapacağımız zaman üzerine kahve ve tarçını karıştırıp şöyle serpiştiriyoruz. Lütfen bu kısmı servis yapmadan hemen önce yaparsak daha iyi olur. Üzerindeki kahve ve tarçın erimemiş olur arkadaşlar. Evet, geldik şimdi tarifimizin sunumuna. Şöyle güzel bir dilim keselim, servis tabağımıza alalım ve çayın yanında afiyetle tüketelim. Geldik bir muhteşem tarifin daha sonuna. Tarifimizin linkini arkadaşlarınıza yollarsanız çok sevinirim. Lütfen yorum yazmayı, tarifimizi beğenmeyi unutmayınız diyorum. Şimdiden bu muhteşem tarifi yapan herkese afiyetler olsun ve bir sonraki tarifte görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.